Merhaba, bugün senin için hazırladığımız notlar üzerinden oldukça katmanlı bir konuya, Macarlara ve onların hem Avrupa tarihindeki yerlerine hem de Doğu'yla kurdukları ilginç bağlantılara odaklanacağız. Elimizdeki kaynaklar oldukça zengin görünüyor. Macarların devlet kurma süreçlerinden başlayıp kimliklerini şekillendiren kilit dönemeçlere, kökenlerine dair iddialara ve evet, Türk dünyası ile hem akademik hem de kültürel düzeyde kurdukları dikkat çekici ilişkilere kadar pek çok noktayı aydınlatıyor. Görevimiz ne peki? Bu yoğun bilgiden en önemli çıkarımları süzmek ve Macarların bu özgün konumunu daha iyi anlamanı sağlamak. Evet, aynen öyle. Amacımız bu notlardaki bilgileri bir araya getirerek Macar tarihinin ve kimliğinin ana hatlarını belirginleştirmek. Çünkü bu tarih, yani Avrupa içinde kendine özgü bir yol izlemiş, hem Batı'yla bütünleşmiş hem de Doğu'ya dönük referansları canlı tutmuş bir halkın hikayesini anlatıyor bize. Dediğin gibi bazı bağlantılar ve iddialar ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ama Macar kimliğinin bu çok yönlülüğünü anlamak için gerçekten önemliler. Harika. O zaman hemen başlayalım ve bu notların derinliklerine inelim birlikte. İlk olarak Macarların Avrupa sahnesine kalıcı olarak yerleşmeleriyle ilgili bilgilere bakalım. Notlarda çok net bir tarih ve yer var sanki. 896 yılı ve bugünkü Macaristan'ı da içine alan Karpat Havzası. Bu tarih neden bu kadar önemli? Şimdi 896 yılı Macar tarih yazımında Honfoglalas diye geçiyor. Yani vatan tutma olarak adlandırılan sürecin zirvesi kabul ediliyor aslında. Bu dağınık Macar kabilelerinin Karpat Havzası'na gelip burayı yurt edinmelerini ifade ediyor. Hı hı. Tabii bu böyle tek bir günde olup biten bir olay değil. Muhtemelen 10 yıllara yayılan bir süreç. Ama 896 sembolik bir başlangıç noktası olmuş. Anladım. Peki neden Karpat Havzası? Tesadüf mü? Pek tesadüf değil aslında. Coğrafi olarak korunaklı bir yer. Tarım ve hayvancılığa uygun. Stratejik bir bölge. Yani bu yerleşim Avrupa'nın o dönemdeki etnik ve siyasi haritasını kalıcı olarak değiştiren faktörlerden biri oldu diyebiliriz. Çünkü daha önceki göçebe akınlarının aksine Macarlar burada kalıcı bir siyasi yapı kurmayı başardılar. Peki bu süreci yöneten, kabileleri bir araya getiren bir lider figürü var mı notlarda? Bir isim öne çıkıyor gibi geldi bana, Arpat. Bu figürün rolü tam olarak neydi? Sadece bir kabile şefi miydi yoksa daha fazlası mıydı acaba? Arpat, evet, Macar geleneğinde ve tarih anlatısında çok merkezi bir figür. Notların işaret ettiği gibi genellikle Macar kabilelerini birleştiren ve onları Karpat Havzası'na getiren lider olarak kabul ediliyor. Ama sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda Macaristan'ı yüzyıllarca yönetecek olan Arpat Hanedanı'nın kurucusu olarak da görülüyor. Oo, hanedan kurucusu yani. Aynen öyle. Bu hanedan Macar devletinin temellerini atmış, onu Orta Çağ Avrupa'sının önemli krallıklarından biri haline getirmiş. Dolayısıyla Arpat sadece bir başlangıç figürü değil, aynı zamanda Macar devlet geleneğinin ve ulusal kimliğinin köşe taşlarından biri. Tabii tarihsel olarak tek başına mı hareket etti, yoksa bir kabileler konfederasyonunun önde gelen lideri miydi gibi detaylar tartışmalı olabilir ama sembolik önemi tartışılmaz. Anladım. Yani 896 ve Arpat, Macar devletinin temellerinin atıldığı kritik noktalar. Şimdi notlardaki belki de en çarpıcı iddiaya gelelim o zaman. Macarların kökenleri ve Atilla bağlantısı. Kaynaklar Macarların soylarını Hun İmparatoru Atilla'ya dayandırdıklarını belirtiyor. Bu yani oldukça iddialı bir köken miti, değil mi? Neden Atilla? Evet, bu gerçekten de Macar kimlik anlatısının en ilginç ve üzerinde çok durulan yönlerinden biri. Attila figürü, malum Avrupa tarihinde muazzam bir güç ve etki sembolü. Macarların kendilerini onun soyuna bağlaması onlara birçok açıdan hizmet etmiş olabilir. Şöyle düşünelim, birincisi Avrupa'ya geldiklerinde onlara köklü ve savaşçı bir geçmiş atfediyor. Hı hı. Sanki biz buraya dün gelmedik, köklerimiz bu topraklarda daha eskiye, büyük bir imparatora dayanıyor mesajı veriyorlar. İkincisi, onları Germen veya Slav komşularından ayıran farklı ve özgün bir köken iddiası sunuyor. Peki bu iddianın tarihsel bir gerçekliği var mı? Yani kanıtlanabilir bir şey mi? Yoksa daha çok sembolik bir anlam taşıyor? Notlar bu konuda bir ayrım yapıyor mu? Yani tarihçiler arasında bu konuda net bir fikir birliği yok aslında.
Doğrudan, bilimsel olarak kanıtlanabilir bir soy bağı kurmak oldukça zor. Ancak burada önemli olan sadece tarihsel gerçeklik değil, bu anlatının Macarlar için taşıdığı anlam ve işlev. Özellikle 19. yüzyıldaki o ulusal uyanış dönemlerinde bu tür köken mitleri ulusal kimliği pekiştirmek, kolektif bir gurur ve birlik duygusu yaratmak için sıklıkla kullanılmıştır. Anladım. Akilla'ya bağlanmak, Macarlara hem bir kahramanlık mirası hem de Avrupa'nın yerleşik halklarından farklı, daha eski ve doğu kökenli bir kimlik imkanı sunmuş. Bu anlatı Macar edebiyatında, sanatında, halk kültüründe derin izler bırakmış. Yani özetle tarihsel doğruluğundan çok kültürel ve kimliksel işlevi ön planda diyebiliriz. Bu köken miti ve doğu bağlantısı bir yanda dururken, notlar Macarların Batı ile bütünleşmesinde çok kritik bir adımdan bahsediyor. 10. yüzyılda Hristiyanlığa geçişleri. Bu nasıl bir dönüşümdü? Sadece dini bir tercih miydi yoksa daha derin etkileri oldu mu sence? Bu, Macar tarihinde kesinlikle bir dönüm noktasıydı ve etkileri sadece dini alanla sınırlı kalmadı. Çok daha genişti. Evet, 10. yüzyıl sonu ve 11. yüzyıl başı Macarların Hristiyanlığı kabul ettiği dönem. Bu süreçte Kral 1. Istvan yani Aziz Stefan kilit bir rol oynuyor. Ancak bu sadece ruhani bir arayışın sonucu değildi. Aynı zamanda son derece stratejik ve politik bir karardı. Şöyle düşün, o dönemde Avrupa'da var olabilmek, komşu krallıklarla, özellikle Kutsal Roma İmparatorluğu ve Bizans'la ilişki kurabilmek, papalık tarafından tanınmak için Hristiyan olmak neredeyse bir zorunluluktu. Yani Hristiyanlaşma, Macar devletinin Avrupa'daki yerini sağlamlaştırması için bir tür araç mıydı aslında? Peki bu süreç sorunsuz mu işledi, direniş falan olmadı mı? Kesinlikle bir araçtı, evet. Hristiyanlığı kabul etmek, Macar Krallığı'nın Batı Avrupa siyasi sistemine entegre olmasını sağladı, diplomatik kapıları açtı ve Macar liderliğinin meşruiyetini arttırdı. Kral Istvan'ın Papa'dan taç giymesi bu sürecin sembolik zirvesidir zaten. Ama sorunsuz muydu dersen, tamamen sorunsuz olduğunu söylemek zor. Notlarda doğrudan detay verilmese de tarihsel olarak biliyoruz ki eski pagan inançlarına bağlı olan kesimlerden direnişler olmuş olabilir. Hı hı. Hristiyanlığın kabulü, aynı zamanda devlet yapısının merkezileşmesine, feodal bir düzenin kurulmasına ve Batı Avrupa tarzı yasaların ve kurumların benimsenmesine yol açtı. Bu, Macar toplumunu ve kültürünü kökten değiştiren bir süreçti. Sonuç olarak Macaristan, Avrupa'nın Hristiyan krallıklarından biri haline geldi ve bu kimlik, günümüze kadar gelen en temel özelliklerinden biri oldu. Hem doğuya uzanan köken mitleri, hem de Batı ile bütünleşmeyi sağlayan Hristiyanlık. Gerçekten ilginç bir denge. Şimdi notlarda bambaşka bir alana, Macarların Türk tarihi ve kültürüyle olan akademik ilişkisine geçiyoruz. Çok spesifik bir bilgi var burada. Türk tarihinde bilinen ilk Türkoloji Enstitüsü'nü Macarlar kurmuş. Bu gerçekten dikkat çekici. Neden özellikle Macarlar bu alana bu kadar erken ve kurumsal bir ilgi göstermiş olabilir? İşte bu, Macarların kendi kimliklerini anlama çabalarıyla doğrudan bağlantılı aslında. Şöyle ki, Macar dili Ural dil ailesine ait. Ama komşu Hint-Avrupa dillerinden yani Almanca, Slav dilleri, Latince gibi dillerden çok farklı. Bu dilsel farklılık ve köken sorunu Macar aydınlarını ve bilim insanlarını 18. ve özellikle 19. yüzyılda kendi geçmişlerini araştırmaya itti. Merak uyandırmış yani. Aynen. Biz kimiz, nereden geldik, dilimizin kökenleri neler gibi sorular onları kaçınılmaz olarak Doğu'ya, Orta Asya'ya ve Ural-Altay dil ailesi teorilerine yöneltti. Bu teoriler kapsamında da Türk dilleri ve halklarıyla olası tarihsel ve dilsel bağlantılar önemli bir araştırma konusu haline geldi. Yani Türkoloji onlar için sadece başka bir kültürü incelemek değil, aynı zamanda kendi köklerini anlama yolunda bir araç mıydı? Notlar Türkoloji terimini kullanıyor. Bunu kısaca açabilir miyiz dinleyenler için? Aynen öyle, tam olarak buydu. Türkoloji en genel anlamıyla Türk dili, tarihi, edebiyatı, kültürü ve halkları üzerine çalışan bilim dalı demek. Macarlar için bu alan kendi ulusal kimliklerinin ve tarihlerinin eksik parçalarını bulma potansiyeli taşıyordu.
Budapeşte de 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Türkoloji Kürsüsü ve daha sonra gelişen enstitü bu sistematik ilginin bir sonucuydu. Hı hı. Hatta Armin van Berg gibi figürler var biliyorsun belki, kılık değiştirerek Orta Asya'ya seyahatler yapmış, Türk lehçeleri üzerine önemli çalışmalar yapmış Macar bilim insanlarıdır. Bu öncü rol, Macarların sadece kendi geçmişlerine değil, aynı zamanda dilsel veya tarihsel olarak akraba olabileceklerini düşündükleri halklara karşı duydukları derin ve erken dönem akademik merakı gösteriyor. Bu enstitü sadece Macaristan için değil, dünya Türkolojisi için de önemli bir merkez haline geldi zamanla. Bu akademik ilgi gerçekten etkileyiciymiş. Peki bu ilgi sadece akademik düzeyde mi kalmış yoksa günümüze yansıyan daha popüler veya kültürel boyutları var mı? Notlar tam da bu noktada güncel bir gelişmeye işaret ediyor gibi. Macarların 2008 yılından beri düzenli olarak Türk Kurultayı, Macar Torzi Gyüles adıyla büyük bir etkinlik organize etmeleri. Bu kurultay ne anlama geliyor tam olarak? Bu kurultay organizasyonu aslında az önce bahsettiğimiz o tarihsel köken arayışının ve Türkoloji geleneğinin modern, daha popüler ve kültürel bir yansıması olarak görülebilir. Kurultaylar, biliyorsun tarihsel olarak Orta Asya bozkır kültürlerinde önemli politik ve sosyal meclisler anlamına gelir. Modern Macar kurultayı ise kendilerini Hun, Türk veya diğer Doğu kökenli halklarla tarihsel veya kültürel olarak bağlantılı gören Macar gruplarını ve tabii davet edilen diğer ülkelerden Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi temsilcileri bir araya getiren büyük bir kültürel festival ve anma etkinliği aslında. Anladım. Yani bir tür kültürel buluşma ve kökleri anma festivali gibi bir şey mi bu? Notlar içeriği hakkında ipucu veriyor mu? Amacı sadece nostalji mi yoksa başka anlamları da olabilir mi? Notlarda detaylı içerik bilgisi yok ama genel olarak bu tür etkinliklerde geleneksel okçuluk, atlı savaş sanatları gösterileri, geleneksel müzik dinletileri, el sanatları sergileri, otağlar yani çadır kampları gibi unsurlar ön plana çıkar. Bir yandan evet, dediğin gibi ortak olduğu düşünülen bir geçmişi ve kültürel mirası kutlama, gelenekleri yaşatma amacı taşıyor. Hı hı. Ancak diğer yandan 2008 gibi nispeten yakın bir tarihte başlayıp düzenli hale gelmesi, Macaristan'da Doğu kökenlerine ve Türk dünyasıyla olan bağlara yönelik güncel bir ilginin veya belki de bir kimlik arayışının da göstergesi olabilir. Bu, Macar kimliğinin sadece Avrupa ve Hristiyanlık boyutlarıyla sınırlı olmadığını, doğuya dönük bir veçesinin de bulunduğunu vurgulama çabası olarak yorumlanabilir pekala. Tabii bu tür etkinliklerin Macaristan içindeki algısı ve desteklenme düzeyi de farklılık gösterebilir, o ayrı bir konu. Ancak varlığı bile Macar kimliğinin bu çok katmanlı yapısına işaret ediyor bence. Gerçekten de başından sonuna kadar Macarların kimliklerini oluşturan farklı katmanları gördük sanki. 896'da Karpat Havzası'nda Arpat liderliğinde devlet kurmalarıyla başlayan bir serüven, sonra Attilla'ya uzanan iddialı bir köken mitiyle doğuya bir pencere açmaları, ardından Kral İstvan ile Hristiyanlığı benimseyip Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmaları ve ilginç bir şekilde bu batılı kimliğin yanında 19. yüzyılda Türkoloji Enstitüsü kurarak Doğu köklerini akademik düzeyde araştırmaları ve günümüzde de Türk Kurultayı gibi etkinliklerle bu bağları kültürel düzeyde canlı tutmaları. Bütün bu parçalar nasıl bir araya geliyor peki? Kafamda tam oturtamadım. İşte burası gerçekten büyüleyici, değil mi? Macarların durumu bir ulusun kimliğinin ne kadar dinamik, karmaşık ve bazen de birbiriyle çelişkili gibi görünen unsurları bir arada barındırabildiğinin çok iyi bir örneği bence. Düşünsene, 1000 yılı aşkın süredir Avrupa'nın merkezinde yer alan, köklü bir Hristiyan geçmişe sahip, Batı kurumlarıyla bütünleşmiş bir ulus var karşımızda. Evet. Ama aynı zamanda dil bilimsel kökenleri, tarihsel anlatıları, o Atilla miti gibi akademik araştırmaları yani Türkoloji ve modern kültürel ifadeleri kurultay gibi, aracılığıyla Doğu'ya, Orta Asya'ya ve Türk dünyasına uzanan bağlarını da sürekli gündemde tutuyorlar. Yani bu bir çelişki mi sence yoksa bir zenginlik mi onlar için? Bu iki farklı yön, Batı Hristiyan ve Doğu köken nasıl bir arada var olabiliyor? Belki de ikisi birden. Yani bu durum, ulusal kimliğin öyle tek bir kalıba sığdırılamayacağını gösteriyor bize. Macarlar için bu çok katmanlılık,
hem Avrupa içindeki özgün yerlerini tanımlamalarına yardımcı oluyor, yani ne Germen ne Slav, hem de onlara daha derin, farklı bir tarihsel köken ve kültürel miras iddiası sunuyor. Bu iki yön arasında zaman zaman gerilimler yaşanmış olabilir veya farklı dönemlerde biri diğerine göre daha fazla vurgulanmış olabilir. Bu mümkün. Hı hı. Ancak genel olarak bakıldığında bu ikili referans sistemi, yani hem Avrupalı hem de Doğu'yla bağları olan Macar kimliğinin ayırt edici bir özelliği haline gelmiş durumda. Bu da dediğim gibi tarihsel olayların, kültürel tercihlerin, siyasi yönelimlerin ve entelektüel arayışların karmaşık bir etkileşiminin sonucu. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer. Bir yanda sağlam bir Avrupa kimliği, diğer yanda sürekli canlı tutulan bir Doğu bağlantısı. Bu notlar bize Macarlar üzerinden ulusal kimliklerin nasıl inşa edildiği ve sürdürüldüğü hakkında çok şey anlatıyor aslında. Kesinlikle. Ve bu durum bize şunu hatırlatıyor. Tarih ve kimlik genellikle öyle dümdüz bir çizgide ilerlemez. Farklı anlatılar, farklı aidiyetler ve farklı kültürel referanslar pekala bir arada yaşayabilir ve bir ulusun kendini nasıl gördüğünü, dünyadaki yerini nasıl tanımladığını şekillendirebilir. Peki, tüm bu konuştuklarımız ışığında Macar örneğini aklında tutarak bir düşünelim seninle. Bir milletin kimliğini oluşturan bu farklı katmanlar, işte tarihsel olaylar, köken mitleri, dini dönüşümler, akademik arayışlar, kültürel festivaller birbiriyle nasıl etkileşime giriyor? Ve daha da önemlisi, bir ulusun kendisi hakkındaki bu karmaşık ve bazen zıt gibi görünen anlatıları benimsemesi, onun bugünkü dünya algısını ve diğer uluslarla ilişkilerini nasıl etkiliyor olabilir? Üzerine kafa yormak için ilginç bir soru bırakmış olalım dinleyicimize.